Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Hop maşallah. Tanımadınız mı oğlum benim işte. Musakkamız neden iyidir biliyor Ben musun? bundan yiyeceğim. Banmalara doyamadık. Bugün Dünya Banma Günü. Şu anda eminim herkes televizyon karşısında çiğ köfte aşeriyordur. Evet geldi. İlerle. Of üzerinden bir yağlar akıyor. Nar gibi kızarmış abi. Oo! Oh oh oh! Bu videonun en iyi yemeklerinden biri olabilir. Büryanla beraber yarışır. Gelen geçen insanlar çok... Herkes böyle yapıyor bu arada. Yabadabadu. Öyle yemek yemiyorlar mıydı? Görüyorsunuz değil mi? Mona Lisa yaşasaydı benim tablomdan daha güzel derdi. Etli çiğ köfteyi özlemişim, bunu fark ettim. Bana afiyet olsun. Güzel bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün Küçükçekmece'deyiz. Benim daha önceden oturduğum semt. Dolayısıyla buradaki lezzet duraklarını da çok iyi biliyorum. Aslında daha öncesinde Küçükçekmece lezzet rehberi yapmıştık ama bugün birazcık daha farklı bir şey yapalım. Yeni açılan ve daha önce hiç paylaşmadığımız, bilinmeyen, hatta Küçükçekmece'de oturanların bile bilmediği lezzet duraklarına gideceğiz. İçlerinde eski ve 1970'lerden beri hiç kapanmamış olan, 24 saat açık olan çok enteresan bir lezzet durağımız olacak. Bugün keyifli geçecek, et ağırlıklı geçecek. Çünkü Küçükçekmece'de hakikaten yemeklere baktığınız zaman genellikle et ağırlıklı. Yurt dışı, yurt içi çok fazla rehber yapıyoruz bu aralar. Çok koşturmacalı geçiyor ve sizlerin beğendiğini görüyorum. Normal şartlarda bu kadar fazla izlendiğimizi ben görmemiştim bugüne kadar. 130 binler, 140 binler, 150 binleri zorlayan, hatta 190 binlere, 200 binlere giden izlenmeler söz konusu. Kanaldaki izlenme sayıları çok arttı. Siz eminim çok beğeniyorsunuz ki yeni konsepte çok fazla çalışıyoruz. Arka planda 10'a yakın insan çalışıyor. Hem tasarım ekibinde, hem kamera ekibinde, hem montajın haricinde bir de altyazıyla ilgilenen ayrı bir ekip var. 22 farklı dilde altyazı yaptığımızda özellikle belirtmek istiyorum. Dünyanın neresinden izliyorsanız izleyin, artık ayaküstü lezzetleri farklı dillerde izleyebiliyorsunuz. Onun avantajı da bu kanalı izleyenlerde olsun. O zaman hazırsak öncelikle bir beğen butonuna basıp ardından hype'larsanız çok sevinirim. Ve tabii ki video ile ilgili yorumlarınızı da bittikten sonra aşağıya bekliyorum. Her birini tek tek cevaplıyorum. Aşağıda aynı zamanda abone ol butonu da sizleri bekliyor. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak için de abone olursanız çok sevinirim. Küçükçekmece Lezzet Rehberi başlıyor. Semtimin lezzetleri ya. Gel. Ne haber? Ne yapıyorsun? Hayatımda ilk defa bir parkın içinde büryan kebabı yemeye gidiyorum. Eminim sizler de ilk defa görüyorsunuzdur. Küçükçekmece'de daha önce geldiğim bir yer burası. Fevzi Baba'nın yeri. Birazdan kuyudan Bitlis kebabını, büryan kebabını alacağız ve avşor çorbası içeceğiz. Kahvaltımız avşor çorbası. Tabii ki ayaküstü lezzetler farkıyla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi arkadaş çok açmış. Avşor çorbası diye gece uyumuş. Öyle mi? Aynen. Tabii bir avşor çorbasını verecek, parasını verecek. Verecek tabii ki. Verecek. Küçükçekmece Lezzet Rehberi'nin ilk durağı için Kenan Onuk Parkı içindeki Fevzi Baba'nın yerine geldik. Hayatımda ilk defa sizlere bir parkın içindeki restoranı tanıtıyorum. Daha önceden başka birisinde gösterdiğini çok sanmıyorum. Burası bir Bitlis mutfağı. Avşor çorbası ve aynı zamanda büryan var. Büryan şimdi pişiyor. Birazdan açacağız. Kuyudan büryanları çıkaracağız. Asacağız kancaya. İstediğimiz parçaları alıp masada yiyeceğiz. Ama öncesinde bir avşor çorbamız var. Onun tadına bakacağım. Yaklaşık 5 saattir kaynıyor. Yeni bir kazan daha kaynıyor. Yani biri bittiği zaman öbürünü devreye sokuyorlar. Dolayısıyla yağı, tuzu, her şey birbirine karışmış. Eti birbirine karışmış. Çok güzel bir çorba. Ben şimdi bunun tadına bakayım. Ardından detaylarını anlatmaya başlayacağım. Şimdi bol etli bir çorba. Bu diğer birçok Anadolu'daki çorbalar gibi değil. Yani şu kadar büyük et başka bir çorbanın içinde görmedim açıkçası. Bana özel hiçbir şey yok bu arada. Gelen herkese aynı şekilde çorba geliyor. Ama içindeki et miktarı neredeyse böyle 150-200 gram var değil mi et? Her bir çorbanın içinde büyük parça koyuyorlar. Tadına bakmaya başlıyorum. Üzerinde inanılmaz bir yağ tabakası birikmiş. Hayvanın kendi yağı, yani herhangi bir sıvı yağ veya zeytinyağı kullanmıyorlar. Bu büryanda kazanın içine akan yağın akşamdan üzerindeki yağ tabakasını alıp ertesi sabah çorbanın içine katıyorlar. Gerçekten sistem çok güzel ama full yağ gözüküyor üzerinde. Tam bir kış çorbası aslında, şu an tam mevsim itibariyle de insanın bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek bir çorba. Of, tadı çok güzel.
Masaya avşor çorbası söylediğinizde bu gelenler ikram olarak geliyor. Yani söğüş tabağı, acılı ezme ve Bitlis ekmeği. Böyle bir ekmek varsa zaten çorbaya banmamak olmaz. Bunu da özel bir fırına yaptırıyorlar. Bitlis'te nasılsa aynısını yaptırıyorlar. Ne kadar yağlı olduğunu görüyor musun Muhammed? Efsane gözüküyor abi. Ekmek yumuşacık olmuş. Çorba da sıcak bu arada. Tam hastalık çorbası. Şu anda ben tam iyileşeceğim senaryoyu kurmuş oldum. Abi et çok güzel. İçindeki etler kuzu kol, boyun, bacak ve sırt eti var. Bu kemikle beraber kaynıyor. Yaklaşık 5-6 saat kaynadıktan sonra kemikten ayırıyorlar. Etler içinde kalıyor ama kendi yağıyla beraber içinde kalıyor. Balıkesir ve Çanakkale bölgesinin kuzularını kullanıyorlar sadece. Ve özellikle erkek kuzu olması gerekiyormuş. Sabah 6'da çorba servisi başlıyor. İkinci servis de 12'de başlıyor. Yani saat 12'de geldiğinizde yeni bir çorba kaynamış oluyor. 6 ile 12 arasındaki olan çorbayı da bitiriyorlar bu arada, öyle düşünün. Çevrede çok fazla Bitlisli var. Daha doğrusu İstanbul'da aynı köyden, Fevzi abilerle aynı köyden 17 bin kişi varmış. İnanılmaz bir rakam. Ne köyüydü? İsmi neydi? Ünallı köyü. 16-17 bin insan. Vay be. Normalde Fatih Kadınlar Pazarı'na gider birçok kişi, biliyorsunuz, büryan yemeye. Ama Küçükçekmece'de mesela başka bir örneğini görmedim buranın. Bir de orijinal usulle yapıyorlar 20 yıldır. Bir de daha enteresanı parkın içinde olmaları bence. Peki ben çorbanın tamamını bitireceğim. Siz onu görmezsiniz ama siz bence bir şu açılışa doğru gidelim beraber. Ben çorbayı bitireyim. Orada sohbet ederekten büryanı çıkaralım. Şimdi Vedat'la beraberiz. Vedat da Fevzi abinin oğlu. Evet abi. 20 yıldır burada babayla beraber çalışıyorsun sen de. Evet abi. Tamam, Evet. süper. Şimdi tam çıkış saatine geldik. Evet Yaklaşık olarak da böyle 10 çeyrek geçe gibi. Evet abi. Yani bu Şimdi saatlere açacağız. gelirlerse yiyebilirler değil mi? Taze Evet, taze. yiyebilirler abi. Ne aşaması olacak? Şimdi tanduru açacağız abi. Büryanlarımızı çıkartacağız. Tamam. Hem büryan esnasında ben size nasıl yapıldığını anlatacağım. Olur. Başlayalım o zaman. Tamam. Benim yapacağım bir şey var mı? Yok abi. Tamam, peki. Bu toprak da farklı bir toprak galiba. Toprak kırmızı toprak abi. Bitlis'ten geliyor. Bu Çok güzel. kırmızı toprak sakız gibi abi. Havaya bırakmıyor. Kaç saattir pişiyor burası? 1,5-2 saate pişiyor abi. Ama işlem daha önce başlıyor galiba değil mi? Tabii. Sabahleyin odunları atıyoruz. Odunları yakıyoruz. Odunlar 1,5-2 saat boyunca yanıyor. O taşlar ısıtıyor. Köz haline geliyor. Ondan Tamam. sonra tandura atıyoruz. 1,5-2 saate o şekilde kalıyor abi. Tandırın altında ama kazan var değil mi? Evet abi. Bütün yağlar o kazanın içine atıyor. O yağı da avşor çorbasında kullanıyorsunuz. Evet, avşar çorbasında kullanıyoruz. Hadi açılış Açıyorum. yapalım. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. 2 tane bütün kuzu var ya orada. Şöyle yakın çekim al abi. Hop. Maşallah. Bayağı sıcak abi. Vallahi çok güzel. Tam istediğimiz o çıtırlığı sağlıyor değil mi bu Tabii şekilde? tabii abi. Üstünde sadece tuz var. Herhangi bir baharat. Bazıları baharat üstünde var diye tahmin ediyor ama sadece kaya tuzu var üstünde. Vay be. Bu şekilde kabuk bağlaması çok güzel. Çıtır çıtır oluyor. Evet. Böyle bıçağı vurunca. Kaç kilo var o? Bütün kuzunun yarısı herhalde o demin koydu. Evet abi. Bu da diğer yarısı. Evet abi. Bundan gün boyu başka yapıyor musunuz? Yapıyoruz abi. Ha, bu bittiği zaman yenisi Tabii. çıkıyor. Hani böyle sipariş marş olsa tekrar yenisini yapıyoruz abi. Ha, özel siparişe göre de yapıyor musun? Evet abi. Tamam. Onu bildiğimiz de iyi oldu. Yarın öbür gün burada varsa böyle organizasyon yapmak isteyen, bunu yemek isteyen. Bu kaç kişilik mesela bütün kuzu? Yaklaşık bundan 50 porsiyon çıkar abi. 50. Tabii. Tamam. Üzerinden bir yağlar akıyor. İnanılmaz. Nar gibi kızarmış abi. Şöyle. Dumanı üstünde. Oo! Oh! Tadına bakman lazım. Bir tuzu ve yağı o kadar lezzetli ki. Ama sıcakmış bu arada. Direkt ağzıma attım. Çok sıcakmış. Ama çok güzel. Baksana altta nasıl. Hala yağ akıyor. Abi olağanüstü. Ve bir şey söyleyeyim mi sana? Benim Fatih'te yediğim ve Bitlis'te yediklerime göre biraz daha yağlı ve daha et tadını alabileceğim bir kuzu olmuş. Öbürleri daha kurutuyorlar. Daha kötü kuzu kullanmaktan kaynaklı Ya belki de. tabii ki de abi bazı kuzular var. Adam etini saklamak için marinasyon yapıyor. Ha. Bunda sadece kaya tuzu var. Hem etin lezzetini alıyorsunuz, ne yediğinizi biliyorsunuz. Hem de bir... Kıyma değil, karışım yapmıyoruz. Evet. Bildiğin sadece kuzu. Evet, doğru. Vallahi çok güzel. Afiyet Ya olsun. kabuğu falan baksana nasıl kabuk bağlamış. Anlatamam yani. Şöyle Çok sana güzel. yağından da vereyim abi. Ver. Bunun yağı da çok güzel. İhtiyacımız var ona. Abi kış geldi. Bak çıtır çıtır. Of. Biraz Nasıl? tuzlu ama tuzlu. Üstündeki tuzu alacağım, kaya tuzunu alacağım. Çok tuzlu. Ama çok güzel. Afiyet olsun abi. Kamerana Gel hadi yaklaş. At ağzına bakayım. Efsane. Efsane değil mi? Tabii. afiyet olsun.
Çok güzel. Bunu nasıl parçalıyorsun? İnsanlar geldiği zaman söyleyebiliyor mu? Ben burasını istiyorum, şurasını Tabii istiyorum. abi. Kemikli, kemiksiz, yağlı, yağsız nasıl isterseniz biz ona göre ayarlıyoruz En abi. güzel yeri neresi genelde? Kemikli karışık, genellikle biz kemikli Karışık. karışık veriyoruz, evet. Kaburga oluyor. Evet abim. Şöyle isterseniz kaburgayı da size göstereyim. Ha. Bayağı pirzola Şöyle. kısmı. Tabii pirzola kısmı. O taraklık çıkardı ya adam. Valla kuzu taraklık yaptı. Şöyle Hakikaten. De, şöyle de bir Onu yemeyeyim şimdi. Yok o zaman ayaküstü var ya, buna bitiririm ben. Teşekkür ederim Vedat. Çok güzel valla. Şöyle yağlı, yağsız, orta yağlı, kemikli, kemiksiz nasıl istiyorsanız ona göre Ortaya ayarlıyoruz. karışık yapıyorsun. Tabii. Porsiyon ne kadardı bunun? Porsiyonu 390 abi. 390. Valla bu lezzete ve bu kaliteye ve aynı zamanda bu emeğe hakikaten bence, şimdi söyleyeceğim kızıyorlar, ucuz kalıyor. Doğrudur. Ama sen herkes yesin istiyorsun. Ya biz aile şirketi olduğumuz için yani herkes de yesin istiyoruz. Müşterilerimiz sabit, fazla yüklemek istemiyoruz. Evet. O yüzden 390 bize yetiyor abi. Artık müşteriniz sabit değil, ben sana söyleyeyim. Dünyanın her yerinden müşteri gelecek. Teşekkür ederim. Yani çok fazla kişi izlemiyor. Birkaç yüz bin kişi. O yüzden onlar izledikten sonra gelirler. Abi. Abi şurada şöyle göstereyim abi. Kuzunun kol, bacak, boyun tarafından yapılıyor. 6-7 saat boyunca böyle kaynıyor kendi halinde. Piştikten sonra etlerini çıkartıyoruz. Kemikli, kemiksiz, yağlı, yağsız şekilde ayırıyoruz. O tandırda gördüğünüz kazan, büryanın yağı komple kazana damlıyor. Kazanı akşam çıkartıyoruz. Üstünde suyu altta kalıyor, yağ üstte kalıyor. O tereyağını komple üstünden alıyoruz. Sabahleyin çorbada kullanıyoruz. Baharatını hazırlıyoruz. Vallahi bravo. Çok güzel gözüküyor. Bu böyle 5-6 saat kaynıyor. 5-6 saat boyunca böyle kaynıyor abi. Zaten bunu gören koşarak gelmeli. Tam bir şifa deposu abi. Ben o zaman bir porsiyon alacağım. Sana bırakıyorum nasıl Tamam. yapacağını. Masada ben onun tadına bakayım. Tamam. olur Teşekkür abi. ederim. Çok sağ ol. Sağ olasın. Afiyet olsun. Son zamanlarda bu kadar iyi bir kahvaltıyla karşınızda olmadığımı düşünüyorum. Bu kadar iyi bir et beklemiyordum. Yalan yok. Kapak açıldıktan sonra kokusu inanılmazdı. Ama ağzıma attığımda o su ve yağ etin direkt karakteristik özelliklerini ortaya çıkarıyor damakta. Çok iyiydi. Şöyle ekmeği kenara koydum. Kaburga kısmından bir parça alıyorum. Bakın şimdi bunu açıyorum. Kabuğun altındaki yağı görüyor musunuz? İnanılmaz gözüküyor. Önemli olan şey bu yağı yiyor olmanız. Kuzunun önce kabuğunu, tuzlu ve çok güzel. Sonra kaburgasına. Lime lime olmuş. Ayrılıyor. Baksana. Aklıma şey geldi. Taş Devri vardı çizgi film. Hatırlıyor musun? Fred Çakmaktaş değil mi? Yabadabadu. Öyle yemek yemiyorlar mıydı? Ürünle ilgili anlatacağım ama lütfen biraz yememe izin verin. Çünkü farklı parçalardan yiyip anlatmak istiyorum. Bu nar gibi kızaran kenarları görüyorsunuz. Azıcık soğan alacağım bununla. Şimdi porsiyonu hazırlarken Vedat bana hem kemikli hem kemiksiz kısımdan koydu. Kemikli kısımlar kemiğe yapışan bölümlerde özellikle yağ tabakası daha fazla var. Siz onu kendi isteğinize göre söylemeniz gerekiyor. Yani yağlı et istiyorum ya da yağsız et istiyorum diye. Sizin isteğinize göre hazırlıyorlar. O yönden bence güzel. Çünkü herkese yağlı gidiyor olsa bazıları rahatsız olabilir. Ama bence bunu yiyorsan yağlı yiyeceksin. Bak bu da özellikle söyleyeceğim. Yani kemiğe tutunan yerler biraz daha yağlı. Bu kadar lezzetli eti uzun zamandır yememiştim. Bu usul olarak yağını suyunu içinde bu kadar hapseden bir pişirme yöntemi tabii ki olamaz. Çok meşakkatli ama havayla, oksijenle irtibatı kesince, özellikle çamurlayınca etrafını kuyuda pişirilmesi inanılmaz iyi yani bence. Ve özelliği de tabii ki taşlar. Bu taşlar böyle standart bir taş değil. Ölü taş diye geçiyor. Daha yumuşak bir taş, yani sert bir taşla olmaz veya tuğlayla olmaz. Mesela Fatih'teki birçok büryancıda gördüğüm kadarıyla tuğla kullanıyorlar. O doğru bir yöntem değil. Bu pişirme yöntemi taşı ısıtarak yapılıyor. Yani en başta sabah 6'da odunları yakıyorlar. 7.30'a kadar harlıyorlar. Ve taşlar ısınmaya başlıyor. O sıcaklığı koruyor. Dolayısıyla kapağı her zaman kapalı tutmaları gerekiyor. 7.30'a kadar harlandıktan sonra kazanı koyuyorlar. 8-8.30 gibi de eti koyuyorlar. Onu çeyrek geçe gibi eti çıkarıyorlar. O yağlar aşağı akıyor. Az önce anlattı Vedat. Altta biriken yağlar akşam saatlerinde üstündeki o yağ tabakası alınıyor ve çorbaya katılıyor. Çok keyif alaraktan kahvaltı yapıyorum. Yağ ve tuz dengesi olarak bu kadar memnun edeceğini tahmin etmiyordum. Olağanüstü. Bu ekmek de yani yediriyor. Nasıl söylemek lazım? Bunda neyi yersen ye çok lezzetli olur. Porsiyon da farkındaysan bitmiyor. Yani sürekli yiyorum ama 120 gram ete doyuyorsun aslında. Bu ekmekle beraber özellikle veya işte yanındakilerle beraber gayet doyurucu. Ve bence bu fiyata bu lezzet ve bu kalite olağanüstü. İstanbul'da yediğim fiyat lezzet olarak en iyi kuzu yemeklerinden biri.
porsiyonu gözünüzün önünde bitirmiş oldum. Ama bu kadar keyif aldığım çok uzun zamandır olmamıştır. Ne yapın bence saat böyle 10'u çeyrek geçe 10.30 gibi gelin. Yeni çıkmış olan bir büryan yiyin. Aynı şekilde gün içinde bittikçe yenisini yapıyorlar. Onu da belirtebiliriz ve tabii ki grup olarak gelmek isterseniz de önceden telefon açıp söylemeniz yeterli. Size göre hazırlarlar. Önemli konu cuma, cumartesi, pazar daha fazla takıyorlar. İşte bitti, beklemem gerekiyor tarzına dertleriniz olmuyor. Bence tavsiyem cuma, cumartesi, pazardan birinde gelmeniz. Çünkü şu arkadaki kanca komple doluyor. Yani orada böyle 6-7 tane kuzu oluyor. O günler çok daha rahat. Adisyonu da söyleyelim. Offshore çorbamız 280 lira. Uzun zamandır bu kadar içinde et olan bir çorbayı bu fiyata içmemiştim. Ve tabii ki büryan kebabımız da 390 lira. Bence İstanbul'da bu fiyata bu lezzet olağanüstü kalite. Hakikaten buraya gelmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Yani nereden olursa olsun atlayın gelin yola ve haftanın 7 günü açık. Onu da özellikle belirtmiş olayım. Ben bunu ağzıma atıyorum. Sıradaki durakta görüşürüz. Şimdi Bolca Et Lokantası'na geldik. Turan Usta ile beraberiz. Biz Turan Usta ile beraber daha önce tanıştık. Ben buraya yemek yemeye geldim. Evet. Dedim bir Turan Usta'yı tanıyayım. Ve gizli geldiniz. Gizli geldim tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Evet. Hiçbir zaman önden haber vermem. Yemeklerini deneyip bir onay demeyelim, ayıp olur. Çünkü senin yemeklerini çok önceden yiyormuşum. Yukarıda Meyvalı Lokantası vardı. Oranın ustasıydın. Evet. 10 sene kadar değil mi? 8, Evet. 10 Evet, sene. 8 sene falan. Ama orada ben çok fazla yemeğini yedim. Yani elinden çıkan yemekleri çok beğeniyordum. Burayı 1,5 sene falan oldu. 1,5 sene. Evet. Ama şimdi yeni bir proje daha var. Abi çok büyük bir projemiz Allah izin verirse. Lokal değil, global olmayı düşünüyoruz. İstanbul'a hitap etmeyi düşünüyoruz. Çok güzel. Bunun için altyapı çalışmalarını yaptık. Çok güzel abi. Bununla beraber Ar-Ge çalışmalarımızı da yaptık yemek olarak. Evet. Ama bakacağız artık nasip kısmet nereye. Turan Usta'nın şöyle güzel bir tarafı var. Yemeği benim kadar hassas. Yani kendi yiyecekmiş gibi yapıyor. Evet. Önemli özelliklerinden biri o ve gelen müşteriler de öyle. Her gelen ne yiyeceğini biliyor. Haftanın belli günlerinde belli ürünler çıkıyor. Mesela pazartesi günleri, salı günleri ne yapıyorsun usta? Mesela pazartesi günleri biz kesinlikle ve kesinlikle dolmamız veya sarmamız olur. Tamam. Salı, çarşamba günleri ciğerimiz olur. Ama 5 tane yemeğimiz var. Hiç değişmez. Haftanın her günü olur. Onların müdavimleri var. Musakkamız iyidir. Tandırımız iyidir. Kavurmamız çok beğenilir. Aslında biraz daha kavurmanın dışına çıktık biz onu. Biz Türk milleti biraz ekmeği severiz. Evet. İlla ki bir ekmek batıracağız yemeğe. Biraz sulu yapıyorsun Biraz sen. sulu yapıyoruz. Ya Evet, ben evet. sevmeyiz yani Çok- bakma. Evet, illa ki biraz daha sulu yapıyoruz. Ama netice itibariyle şu anda burada gördüğünüz hiçbir yemekte köfte hariç. Onda da sadece karabiber vardır. Evet. Baharatlı bir yemeğimiz yoktur. Kullanmayı sevmiyorum hiçbir şekilde. Sadece salça olarak da gördüğünüz gibi tas kebap da var. O da çok az bir miktardadır. Evet. Yani biz şöyle ki insanlara saygı duyuyoruz. Mesleği seviyoruz. 1980'den beri bu işin içindeyim. Epey de olmuş şimdi. Yaşlandığımı hissediyorum. Ben 84 doğumluyum öyle düşün abi. Ben de 70 doğumluyum. Vallahi Artık süper. düşün 17 yaşında lise 2'deyken başladık. Öyle gidiyoruz. Çok güzel. Aslen Elimiz- nerelisin abi sen? Ben Karadenizliyim. Karadeniz. Biraz karışık bizim. Karadeniz öyle biraz göç etmiştir. Evet. Dede tarafları Trabzon Vakfı Kebir'den gelmiş. Ama biz doğma büyüme Ordunyeliyim ben. Yaklaşık olarak 20 senedir de buradayız. Yurt dışı serüvenlerimiz de oldu. Biraz gezdik dolaştık. Almanya tarafları. Ya o Almanya, Balkanları çok seviyorum ben. Evet. Biz de seviyoruz. Balkan mutfağında Osmanlı'yı görme şansımız oluyor. Aynen öyle. Biraz da araştırmacı bir kişiliğim var. Dolma yapıyorlar onlar çok fazla mesela. Şimdi dolma değil, sarmayı çok yapıyorlar. Sarma yapıyorlar. Sarmayı yapıyorlar ama sarmayı biraz daha bir gün nasip olursa öbür yerimizdeki projemiz de var. Tamam. Bunlar sıvıntını falan dedikleri kremsi bir yoğurt yapıyorlar. Çok Evet. tatlı bir yoğurt. Alta döşüyorlar, üstüne sarma. Daha güzel oluyor diye düşünüyorum ben. Vallahi canım çekti. Ama Yani- şimdi yoğurt dedin. Senin yoğurdun da özel. Şimdi bir şeyleri doğru yapmak istiyorsanız en başından sonuna kadar işin içinde olmanız lazım bence. Çorba yapıyorsanız, yoğurt kullanıyorsanız kendi yoğurdunuzu kullanmanız lazım. Ve marketten aldığınız yoğurdu bir ay dolapta duruyor, hiçbir şey olmuyor. Mesela bizim yoğurdumuz 2. gün, 3. gün prebiyotikler çalışıyor çünkü netice itibariyle. Ekşime yapıyor ama o ekşiliğin de verdiği bir haz var. Kesinlikle. Ete çok yakıştığını düşünüyorum. Mesela mantarlıda mesela hafiften bir yoğurt var. Evet. Ne yapıyor? Yani bir şeyleri biraz daha tam böyle detaylara Lezzetlendiriyor. Lezzetlendiriyor aynen. Ama sen yoğurdu sadece burada değil, çorbalarda da kullanıyorsun. Kesinlikle. Kaç çeşit çorba var şu anda? Abi şu anda bizim en çok tutulan veya sevilen çorbamız. Paça kesinlikle. ben içtim. Ayak paçamız. Geçen sefer içtim ama şu an içmeyeceğim. Ama- Sabah çorba içtim çünkü. Keşke görmenizi isterdim. Biz mesela çorbayı 6'da yapıyoruz ama bazı müşterilerimize diyoruz ki 7'de o çorba en üst noktaya ulaşıyor lezzette. 7'de gelen müşterilerimiz var ama bazen burada
Diyelim ki içeride 15 kişi var. 15'te tavuk suyu içtiği oluyor. Öyle Tavuk mi? suyunu öneririm size. Bir gün nasip olursa gelin için. Muhammed içer belki. Tavuk suyumuz çok güzeldir. Yani harikadır. Genel olarak burada sakatatları kendimiz işliyoruz. Evet. Başından sonuna, alımından temizliğine ve pişimine kadar her şeyle ben ilgileniyorum. Yemek yapıyor musun sakatatla? Sakatatla yemek yapmıyorum ama bir ara bir Beş Kardeşler diye bir hikayemiz oldu. Sakatatların ciğerdir, böbrektir, yürektir. Bunların Dalak. karışımından dalaktır. Ama diyorum ya büyük projelerimizi inşallah büyük yerde sunacağız herkese. Merakla bekliyorum abi. İşte şu anda onun altyapı çalışmaları hazır aslında. Menü olarak hazır. Tamam. Birçok işletmede olmayan yemekler olacak. Evet. Biz taklitçi olmayı sevmiyorum. Biliyorum. Ben Taklit seni yapmayı tanıyorum da az çok. sevmiyorum. Evet. Yani meslek hayatımda Avrupa'da mutfağı büyük yapar, salonu küçük yapar. Türkiye'de de mutfak küçük, salon büyük yapar. Evet. İşte bunun ben biraz da Avrupa'yı düşünmek istiyorum. Yani salonu değil de mutfağı büyütmemiz lazım. Kesinlikle. O zaman daha fazla çeşit yapabiliyorsun. Çeşitten ziyade daha verimli oluyorsun. Verimli oluyor. Daha Doğru. böyle yemek dinleniyor, ateş seviyesini ayarlayabiliyorsun. Yani böyle daha böyle bir üst seviyelere çıkma Ben şansımız senin oluyor. neler yapmak istediğini çok iyi biliyorum. Peki abi bugün ne yiyeceğiz? Bana ne vereceksin? Sarma görüyorum. O kesin olacak. Evet. Geçen sene biz randıman alamamıştık. Geçen sene Samsun biraz soğuk yaptı. Lahana çıkmadı. Bu sene çok güzel lahana yaptılar. Bu Samsun'dan mı geliyor? Harika. Kesinlikle Vallahi. ve kesinlikle çok tatlı bir lahana. Ben ondan yemenizi tavsiye ederim. Şimdi şu etimiz ben genel olarak kol eti kullanmayı seviyorum. Kol Evet. etinin daha dirençli, daha iyi, daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şu anda gördüğünüz bütün hepsi kol etidir. Ayva mı abi onun yanındakiler? Abi ayva daha yeni biliyorsun, ayvanın da tam Mevsim böyle başlıyor. mevsimi yeni başlıyor. Parça etten yapıyoruz onları biz. Bak diyorum bunda hiçbir şey yoktur. Bildiğin ettir, Evet. tereyağıdır, kavurmuşuzdur. Baharat şu bu hiçbir şey arama. Kavurmamız zaten gibi yani ben biraz sulu yapmayı seviyorum. Yoksa öbür türlü kış kavurması dediğimiz eskiden işte dedelerimizin böyle yapıp bidonlara bastığı işte günü yeriz dediği sistem. O zaman ben şimdi sarma, kavurma bundan mı başka bir şey mi? Şimdi bunun tabanına biraz yoğurt, hafif ekşimsi bunu iyi yapar diye düşünüyorum ben. Tamam. Bunun beğendisinde ben biraz farklı bir sistem kullanıyorum. Aslında tam istediğimiz gibi olmuyor. Zaten istediğim gibi yaptığım gün sen göreceksin. Tamam. Yani rüyanda beni görebilirsin yani. Görürüm O kadar abi. diyorum yani. Yani öyle bir durum. Ben rüyamda neler görüyorum Bunun abi. az altına yoğurtla seriyorum ya hafif olur. Kıyması da bunun iyidir. Tamam. Yağlı değildir. Biraz kalın aynada kesin Ya çıkarmış. tek çekim yapıyorum. çekim. Ben köftede de öyle. Her zaman tek çekim seviyorum öyle. Bu sarımsaklı, bu Ezme. domateslisi mi? Bu da şöyle bizim musakka genel olarak burada çok beğenilir. Oo. Bu böyle musakkamız neden iyidir biliyor Ben musun? bundan yiyeceğim. Musakka çok bir de bıldırcın patlıcan da kullanıyorum ben bunu. Ha, küçük patlıcan. Küçük o Tamam. kahverengi Tamam, olanlar var ya, biliyorum. onlardan da kullanıyorum. O etli oluyor. Çekirdeği fazla olmuyor. Bu mevsim biraz tehlikeli mevsim. Seraya dönüş, tarlanın sonu falan filan. Evet. Bir de bu işte sırrı ne biliyor musun abi? Mevsimini takip edeceksin sebzenin. Evet. Doğru. Mevsiminde yaparsan o seni zaten yürütüyor gidiyor. Çok doğru. Yani inatla yok illa onu yapacağım bunu yapacağım dersen bir randıman olmuyor yani. Bir de aşk. Aşkla yapman lazım. Aşk abi. Ne yaparsan yap İnsanı aşkla da yap. seveceksin, mesleğini de seveceksin, işini de seveceksin. Doğru. Bu bence önemli ayrıntılar yani. Aynen öyle. Abi o zaman sarma, kavurma ve tabii ki olmazsa Musakka. olmaz musakka. Tamam. Bir de tabii ki senin özel yoğurdun var. Onu da Tamam. sen yapıyorsun. Gözenekli, olması gerektiği gibi. Anne yoğurdu derler ya hakikaten. Bugün hatta dün akşam mayalandı o. Öyle Bugün mi? biraz daha böyle tam böyle yumuşaktır. Çok tatlı bir yoğurttur. Tamam. Güzel, zevklidir. Ekşimtırak böyle. Tam değil olmamıştır. Tamam Yarın mı? daha ekşi olacak. Tamam olsun. Çalışmaya devam ediyor çünkü o durmuyor yerinde. Tamam. Devamlı üretiyor. Ondan yemiş olur. Ben o zaman Tamam. masaya geçiyorum. Seni Tamam. yalnız bırakıyorum. Beraber bir Tamam. tabakları hazırlarsan çok sevinirim Tamam. usta. Turan Usta'yla çok keyifli bir sohbet ettik. Kendisi gerçekten benim çok sevdiğim ustalardan bir tanesi. Çünkü hem yemek olarak çok başarılı hem de insan kalitesi olarak da çok başarılı bir insan. Önümüzde 3 tane tabak var. Bunlardan bahsedeyim sizlere. Burada lahana sarmamız var. Burada kavurmamız var. Burada musakkamız var. Burada da akşamdan mayaladıkları çok güzel inek manda karışık bir yoğurdumuz var. Üzerinde kaymağı da gözüküyor. Hangisinden başlayacağımı biliyorum tabii ki. Bilmezlik olmaz. Sarma varsa masada her zaman sarmayla başlanır. Şimdi bu sarma diğer sarmalar gibi değil. 3 saatte fırında pişiyor bir tandır gibi. İçinde çok fazla sebze var. Anlatacağım. Sarması erimiş, lahanası erimiş, yok oluyor. O kadar güzel pişmiş ki bunun yanına bir yoğurt. Abi yoğurt çok iyi ya.
ev yapımı olduğu o kadar belli ki. Damakta böyle hafif ekşilik var mı demiştim. Yok demiştim ama bence ekşilik var. Probiyotikler çalışmaya başlamış. Tam anne yoğurdu. Yani böyle kalıp gibi veya işte endüstriyel bir yoğurt olmadığı çok belli. Damakta bu tadı çok güzel veriyor. Ve tüm çorbalarda ve terbiyeli olan yemeklerin hepsinde bunu kullanıyorlar. Kendi yaptıkları yoğurdu. Bu da tabii ki tada ve lezzete etki ediyor. Lahananın ana malzemesi tabii ki pirinç. Olmazsa olmazı. Soğan var, dereotu var, havuç var, domates var, maydanoz var, karabiber var, tuz var, tek çekim kıyması var. Hem toz biber var hem de acısız pul biber var birazcık. Bence bunların hepsinin birleşimi çok lezzetli bir hale getirmiş bunu. Ama günün sonunda bu lahana yapraklarını önce ayrı haşlıyorlar, sarıyorlar ve fırında tandır gibi pişmesi bunun tadını daha da ön plana çıkarıyor. Damakta eriyen ve bu kadar böyle sebzenin bir arada olduğu lezzetli yemek çok zor bulunur. Çok iyi. Ama bir başka çok iyi tabağa geçtim. Musakka benim hassas noktam. Şimdi patlıcan mevsimi geçiyor ama en sevdiğim yemeklerden bir tanesi eğer bir esnaf lokantasında varsa mutlaka deniyorum. Kıyması, sosu, patlıcanın lezzeti hepsi birbirine karışmış olması lazım. Şöyle bir tadına bakayım. Abi yani nasıl söylemek lazım? Bu videonun en iyi yemeklerinden biri olabilir. Büryanla beraber yarışır. O kadar iyi. Kıyma tadı o kadar güzel geliyor ki karamelize olmuş artık böyle. Patlıcanla birbirine girmiş. Patlıcan çok güzel pişmiş. Bu bıldırcın dediği küçük patlıcan var. Artı büyük patlıcan var. Tek çekim dananın ön kolunun bütün parçaları var. İncik kısmı da var. O gün görmez dedikleri kısım da var yani. Domatesle beraber birleştiğinde çok iyi. Normalde mesela salça koyarlar. Burada sadece domates koyuyorlar. Ben onu gene yoğurtla birleştireceğim. Yoğurt her şeyle çok güzel bak. Yemeklerin tadını değiştiriyor. Kesinlikle masada olması lazım. Sever misin sen yoğurt mesela? Çok severim. Burada özellikle ayak paça içtim. Geçen geldiğimde o ayak paça hakikaten terbiyeli ayak paçaydı. Çok iyiydi. Yani şimdi bugün sabah avşor çorbası içmiş olmasaydık ayak paça içerdim. Tamamen bence lezzeti değiştiriyor bu yoğurt. Direkt tadını veriyor. Yemeğin lezzet seviyesini bir kademe yukarı alıyor bence. Bu yemek de çok güzeldi. Bunu da kenara ayırıyorum. Çünkü ekmekle beraber baş başa kalacağımız kavurmamız var ama sulu bir kavurma. Bunu az önce söylemiştik. Yağlı yani daha doğrusu. Kendi yağı da var. Şimdi burası kolajen olmuş zaten. Ufak ufak donmaya başladı et. Ben şunu şöyle bir karıştırayım. Oh, duşunu aldı. Bir tadına bakıyorum. Bunu çok çiğnemeye gerek yok. Lime lime dağılıyor. Bu yemeğin tuz oranı çok iyi. Az yağlı bu arada. Asıl yağ etin üzerinde. Yani jelatini üzerinde. Kesinlikle ekmek banmak gerekiyor. Yani görüyorsunuz değil mi? Tablo bu. Mona Lisa yaşasaydı benim tablomdan daha güzel derdi. Bak. Bugün çok et yiyoruz ama bu et bırakılacak bir et değil. Turan Usta, az pilav verir misin? Sade. Kavurmayla pilav yapmak istedim. Nedense. Teşekkür ettim. Çok sağ ol. Önce kavurmadan aldım. Hatta biraz suyundan da alayım ya. Böyle olmaz. Ardından pilavla. Pilavı da güzel. Tane tane. Ve bu suyla beraber alayım. Bak bu daha güzel oluyor bence. Çok güzel. Kesinlikle pilav şart. Kavurma, ekmek ve pilavla beraber yenmesi lazım. Ben yemekleri çok beğendim. Özellikle buraya geldiğinizde ayak paça içmenizi ve o günün yemeği ne varsa onu denemenizi tavsiye ediyorum. Geçen geldiğimde nohut yemiştim. Nohut yemeği çok güzel. Ve aynı zamanda ciğer denemiştim. Arnavut ciğeri de muazzam yapıyorlar bence. Yağ çekmeden çok lezzetli, çok güzel tadı. Onu da eğer bulursanız deneyin mutlaka ama musakka, lahana sarması, bu kavurma mutlaka olması lazım pilavla beraber. Bunları listenize eklemenizi tavsiye ediyorum. Adisyonu söylüyorum, ardından yolumuza devam edeceğiz. Çayımız geldi, fiyatlarımız da geldi. Kavurma 380 lira, az pilav 60 lira. Sarmamız az geldi, 3 adet 180 lira. Normalde tam porsiyonda 5 tane varmış. Musakka 280 lira, yoğurdumuz 100 lira. Toplamda hesabımız 1000 lira. Buradaki yemeklerle ilgili de birazcık fiyat bilgisi vermem gerekirse günlük olarak değiştiği için bir tabela var ve tabelaya yazıyorlar fiyatları. Mesela işkembe 260 lira, tas kebabı 360 lira, orman kebabı 320 lira, kuzu tandır 480, kuzu kavurma 480, kuzu ciğeri 380. Yani kısaca 300'e 400 lira arasında en pahalı yemek 480 liraymış. Lahana sarması 300 liraymış porsiyonu. Karnıyarık musakka 280. Çok güzel. Sütlaç da 140 lira. Evet, buradaki lezzetler de çok güzeldi. Bence esnaf lokantası olarak
Küçükçekmece'deki en iyi lokantalardan bir tanesi. Zaten söylemiştim, Halkalı merkezindeki Meyveli Lokantası'nın eski ustası Turan Usta. Yeni açtığı yeri de artık Instagram'dan paylaşırım. Instagram demişken de hesaplar şurada. Onlara girip yakından takip edebilirsiniz. Ben günlük hayatımdan da yemek tavsiyeleri paylaşıyorum. Ve tabii ki yeri gelmişken abone değilseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. Biz çayımızı içiyoruz sıradaki durakta. Çok özel bir yerde görüşeceğiz. Parmak böyle. Üçüncü durağımız için Küçükçekmece Yeni Mahalle'deki İmren Lokantası'na geldik. Burayı artık anlatmaya gerek yok aslında. Hiçbir reklama ihtiyacı yok. Çünkü Türkiye'deki en eski ve açıldığı günden beri kapanmayan nadir lokantalardan biri. Açılış 1980. 45 yıldır bir gün bile kapanmadı. Bir saat bile kapanmadı. Her saniye yemek servisi yaptı burası. Türkiye'de başka örneği var mıdır bilmiyorum. Yani daha önce de görmedim. Buraya ilk gelişim herhalde 17-18 sene olmuştur. Çok küçük bir yer. Büyütmüyorlar, genişletmiyorlar ve içeride herkes yan yana oturuyor, beraber oturuyor. Ben şimdi dışarıdaki masadayım. Az önce burada da yanımda birkaç kişi yemek yediler, kalktılar. Buranın kültürü bu. Geldiğiniz zaman kiminle beraber oturacağınızı bilmiyorsunuz. Önümüzde buranın klasik lezzetlerinden, olmazsa olmazlarından 3 tabak var. Biri et sulu mercimek çorbası, biri tas kebabı ve aynı zamanda et sulu hazırlanmış, tereyağlı hazırlanmış pilavın üzerine güzel bir kuru fasulye. Hikaye aslında 1980 yılında Mehmet amcayla beraber başladı. Yaklaşık olarak da 16 sene önce Mehmet amcayı kaybetmiştik. Allah rahmet eylesin. Şimdi oğulları devam ediyor. Akşamları burada mekanlardan çıkanlar, taksiciler, kim istiyorsanız gece de kalabalık oluyor, gündüz de kalabalık oluyor. Bu klasik herkesin önüne gelen bir tabak. Çorbalar mercimek çorbası, et suyu yani tas kebaptaki suyun içine girdiğini düşünün. Bunun içine et suyunu ilave ediyorlar. Biraz daha kıvamı koyulaştırıyor bu da. Tas kebap gün boyu yapılıyor. Yani şu anda içerideki tencere boşalıyor ama aynı zamanda diğer tencere kaynıyor. Önce bir tadına bakmaya başlayalım, ardından yorumlamaya devam edeceğim. Şimdi birazcık beklettim ve hemen anında bir kolajenden dolayı üstü donmaya başladı. Biraz karıştırayım. Kıvamı yoğun çünkü. Oo, yoğun bayağı. Et suyu geliyor. Bir 4-5 kaşık gitti. Her ikisinin de aslında olayı ekmekle banmak. Bugün ekmeği sadece banmak için kullandım farkındaysanız. Muazzam. Çok güzel. Özlemişim. Bu çorbayı öncelikle mercimeği kaynatıyorlar. Fokurdamaya başladığı anda alıyorlar. Blender'dan geçiriyorlar, süzüyorlar ve et suyuyla beraber pişirmeye başlıyorlar. Bence buranın olmazsa olmaz tabaklarından biri. Şimdi tas kebabı dana tranştan yapılıyor. Tranş normalde biliyorsunuz çok sert bir ettir ve aynı zamanda yağlı bir et olmadığı için de lezzetlendirmek gerekir. Bu şekilde fokurdaya suyuyla inanılmaz bir hale bürünüyor. Güzel. Suyu rayası o kadar güzel geliyor ki tuzlu, hafif böyle karamelize tat gelmiş yani biraz bayağı fokurdamış. Ama et sert. Bunu söyleyeyim. Yani tranç olduğu için eti sert. Ama bu sosla beraber muazzam gidiyor. Zaten olay biraz da sosta. Tabii ki şöyle bir örnek göstermek gerekirse. Kesinlikle bunu ekmekle beraber yemek lazım. Bir de sıvı yağla beraber hazırlanan salça sıvı yağ. Güzel bir kuru fasulye var. Erzincan dermeson fasulyeyle yapılıyor bu da. Yanında da tereyağla yapılan et suyuyla kavrulan bir pilav. Demleme usulü. Pilav bence buranın ana malzemelerinden biri. Yani bunu her şeyle beraber yiyebiliriz. Özellikle şu etle beraber karıştırıp. Bak birazcık soslayayım. Oh. Güzel. Bunu böyle yemek lazım. Burası küçük bir dükkan söylemiştim. Hep sürekli sıra bekliyorlar. Şimdi karşımda da birçok kişi bekliyor. Ve trafik de oluyor. Sesi de duyuyorsunuz. Yol kenarında bir yer. Ama gece gündüz fark etmez. Karnınız acıktığı zaman buraya gelip yemek yiyebilirsiniz. Doyurucu bence. Özellikle et suyuyla çorbaya da ekmek banmanızı tavsiye ediyorum. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka yemeniz gerekenler bunlar. Hatta şurada bir menü var. İzmir köfte, tavuk sote, bezelye, ciğer sote, bamya, musakka, nohut. Yani bayağı bir yemekleri var. En pahalı yemeği de 330 lira gördüğüm kadarıyla. Hazır yeri gelmişken adisyonu da söyleyeyim sizlere. Çorba 90 lira, pilav 90 lira. Üzerine kuru fasulye eklediler. Ona ekstra para almıyorlar. Tas kebabı ekletmediğiniz takdirde aynı para oluyor. Tas kebabı 330 lira. Dediğim gibi buranın en pahalı yemeklerinden biri de o. Normal şartlarda burada eskiden kredi kartı geçmiyordu. Artık o da geçmeye başlamış. Onu da özellikle belirtmem gerekiyor. Sıradaki durakta yine özel bir lezzetle
Küçükçekmece'de lezzet keşfine devam ediyoruz. Banmalara doyamadık. Bugün Dünya Banma Günü. Bak bir dahaki sefere de hemen yan tarafta bir tavuk döner yapan bir abi varmış. İddialı konuştu. Döner yemeye geldiğimizde oraya uğrayacağız. Ne yapıyorsun? Dördüncü ve son durağımız için bir dolu çiğ köfteye geldik. Yanımda da Cafer abi var. Merhaba abi, nasılsın? Merhabalar, iyidir. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, sağ olasın. Biz bayağı böyle 2 gündür sohbet ediyoruz. Evet. Yani seni tanıdığım için çok mutluyum öncelikle. Çok teşekkürler size. Aslen Diyarbakırlısın. Doğma büyüme Diyarbakırlıyım. Yani aslında bu işin merkezinden geliyorsun diyebiliriz. Diyebiliriz, evet, sayılır. Aynen öyle. Peki neler yapıyorsun, nasıl yapıyorsun? Birazcık aslında kendinden bahsedersen çok sevinirim. Aslen bankacıydın, daha doğrusu sigortacıydın. Hı hı. Ondan sonrasında bu meraktan dolayı bir yer açmak istedin ve burayı açtın. Kesinlikle. Sonrasında Benim babam çok güzel çiğ köfte yapardı. evet. Yani çiğ köfte bizde aslında sosyalleşme yemeğidir. Yani insanların bir araya geldiği ve özellikle akrabaların böyle birden çok akrabaların çağrıldığı ve sofraların kurulduğu 20-30 kişinin olduğu En sevdiğim. bir sofra kurulurdu. Yani orada bir sosyalleşme yemeğidir aslında. Ayrıca çok önemli bir detaydan bahsedeceğim. Bunu birçok kişi belki bilmiyordur ya da tespit edememiştir. Çiğ köfte bölgede erkekler tarafından yapılan tek yemekti. Öyle mi? Şu andan bahsetmiyorum, geçmiş dönemden. Ha, Tabii, tabii, ciğer tabii. yapılmıyor muydu eskiden mesela? Ya Tabii. ciğer o restoranlarda O ayrı bir falan olay. çalışan mesleki olarak yapıyorsa ayrı bir şey. Ama Evde yapılan, evde, tamam, evet, evde doğru. genelde kadın yapar tüm yemekleri. Doğru. Ama evde neden çiğ köfte ana yemektir ve çok çok değerli, kıymetli bir yemektir ve kıymetli misafirler davet edilir. Ve dolayısıyla Uğraştırıcı. çok uğraştırıcı. Evet. Kesinlikle. Profesyonel iş hayatından sonra 12-13 yıl boyunca profesyonel iş hayatında çalıştım. Banka sigortacılığı Evet. da çalıştım. Ondan sonra ben bu işi yapmak istiyorum dedim. Yani mutfağa zaten çok meraklıydım. Çiğ köfte dışında da bir şeyler yapıyorum sürekli. Bir dolu çiğ köfteyi kurmaya karar verdim. Ve ondan sonra burayı açtık. Dükkanı açtın. Beyaz yakalılıktan bakıp. Evet. Sonrasında bir de gastronomi okudun abi. Evet, sonrasında dedik ki bunu biraz daha taşlandıralım. Madem gıda sektörüne girdik. Bunun bir bilimsel temellere oturtalım bu şeyi, mesleği güzel. dedik. Ve ondan sonra gastronomi okudum. Tabii mutfağımızı geliştirdik, teknikleri öyle öğrendik. Ondan sonra dünya mutfaklarına merak saldım. Farklı farklı yemekler de yapıyorum. Yani lahmacun da yaparım, kebap da yaparım, güveç de yaparım, tava yemekleri. Biz çekim haricinde bir gün seninle bir yer Evet açmamız lazım. mutlaka beklerim. Hatta ileriye dönük farklı projelerim de var benim. Çok güzel. Mutfağım geniştir yani, sadece çiğ köfteyle sınırlı değil ama şu an itibariyle çiğ köfte yapıyorum sadece. Çok güzel. Çiğ Evet. köfte özel bir konu bence. Ve Kesinlikle. her yerde de yenmez. Kesinlikle. Bana göre öyle. Biz daha öncesinde Karaköy'de bir yere göstermiştik sizlere, Hı hı. hatırlarsanız. Hı hı. 600'ün üzerinde video oldu. Bu Hı hı. ikincidir yani çiğ köfte. Öyle mi? konusunda. Ha, süper. Evet. Yani çoğu yere gitmeyiz biz. Çiğ köfte özel bir ürün. Bunu yerinde yedikten sonra anlıyorsun. Buradakiler çiğ köfte gibi değiller. Birazcık da bulgur yiyormuşsun gibi aslında. Ama her cuma anladığım kadarıyla etli olarak da sunuyorsunuz. Evet, kesinlikle. Ya çiğ köfte aslında orijinalinde etlidir. Evet. Tabii biraz risk barındırıyor ama burada dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var. Bunlara dikkat ettikten sonra çocukluğumdan beri yapıyorum, yiyorum. Bir şey olmadı bize. Evet. 5 yıldır cuma akşamları etli çiğ köfte yapıyorum ve 5 yıldır bizden çiğ köfte, etli çiğ köfte yiyen müşterilerimiz. Akşam misafirlerimiz yapılıyor, var. akşam tüketiliyor o zaman. Saat 6-6.30'da çıkıyor ve o saatte bitiyor zaten. Zaten olması gereken de Evet, bu. Yani gün boyu olmuyor. hemen tüketilmesi Tabii, lazım. tabii, Evet. tabii. Peki abi, ana malzeme belli. Bulgur, salça, isot, diğer malzemeler. Bunlar nereden geliyorlar? Tüm malzemeleri ait olduğu bölgelerden en iyisini getiririz. Yani örneğin zeytinyağımızı biz Manisa Akhisar'dan getiririz. Coğrafi işaretli domat zeytinyağı kullanırız. Erken hasat kullanırız. Çok kıymetli ve değerli bir yağdır. Gerçekten lezzetlidir. Salçamızı ben Diyarbakır'da tanıdıklara, biz yakınlarımıza yaptırıyoruz. Güneşte kurutma biber salçası, güneşte kurutma domates salçası. O çok önemli değil mi? Kesinlikle çok önemli. Hem sağlık açısından çok önemli hem lezzet açısından çok önemli. Evet, ben tuz oranı falan çok dengeli oluyor, ayarlamış oluyor. Ben evet. gerçekten seviyorum. Evet. Bulgur, Antep'ten getiriyoruz. Baharatlar. Baharatlarımız Antep'ten, Maraş'tan ve Urfa'dan 3 farklı bölgeden getiriyoruz orada. Yine en iyileri hangisi onu oradan getiriyoruz. Nar ekşimiz tekrar yine biz onu Diyarbakır'da tanıdıklara yaptırıyoruz. Bizim nar ekşimizde bir damla su yoktur. Hatta onu bırakın, tek bir tane ezik nar dahi yoktur. ürünler, yani buradaki yeşillikler çok iyi gözüküyor ki bence bir çiğ köftede yeşillik olmazsa olmaz ve hakikaten bazen sipariş veriyorum eve mesela, böyle pörsümüş geliyor. Ya bütün tadın kaçıyor. Yani bu işin hakkı bu olmalı. Yani taze olmalı. Siz nasıl sağlıyorsunuz bu tazeliği?
Ya biz buna çok önemsiyoruz açıkçası. Yeşilliklerimiz bizim günlük ve 2 günlük halden gelir. En iyisini getirtiriz. Biz orada rakama bakmayız, fiyata bakmayız yani. Hani fiyata bakmaya kalkıştığınızda aslında yarı fiyatına benzer ürünleri alırsınız ama kalite ve lezzet yoktur. Zaten kendini belli ediyor. Evet. Sanki yeni koparılmış gibi duruyor yani. Evet kesinlikle. Hakikaten. Ve burada bence çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biri yeşilliklerin nasıl yıkandığı ile ilgilidir. Çünkü ben bunu herkese anlatmaya çalışıyorum. Gelen tüm misafirlerimize anlatmaya çalışırım. Yeşillikleri bilimsel olarak bu pestis maddelerden kurtulabilmek için tarım ilaçlarından evet. İngiliz karbonatı kullanıyoruz. Evet, İngiliz karbonatında bir çözelti oluşturup 13 dakika, yani bilimsel olarak 13 dakika yeterli oluyor üzerindeki pestis maddelerin çözülmesi için ve 30 saniye akan suda duruluyoruz bunu. Vallahi Cafer abi teşekkür ederim. Ben öncelikle. teşekkür ederim. Çünkü ben biliyorum birazcık da böyle büyük restoran olan arkadaşlarım da aynı şekilde temizliyor. Hı hı. İngiliz karbonatını kullanıyorlar. Evet. Pahalı bir iş. Dışarıdaki karbonatlar gibi değil ve gerçekten süresine kadar sen bildiğin için, bunun eğitimini de aldığın için çok tebrik ediyorum seni. Meraklanıyorum gittikçe de. Bugün şansıma etli çiğ köfte var. Etli çiğ köfte. O yüzden ondan yemek istiyorum. Evet. Çok güzel bir iş yapıyorsun abi. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Ben seni artık sahneye de davet ediyorum. Çünkü Tabii ki. yemek istiyorum. Şu anda hani tok Tabii. karnıma acıkmaya başladım, öyle söyleyeyim. Evet, şu anda eminim herkes televizyon karşısında çiğ köfte aşeriyordur. Yurt dışında yaşıyorsanız geçmiş olsun. Yani buna ulaşma şansı çok kolay değil. Ben öncelikle porsiyonun tadına bakacağım. Hem dürüm var hem porsiyon var. İkisi de etli olarak hazırlandı. Şöyle bir tane koyup limonu da alıp bir de roka basayım şuraya. Bunu böyle katlayayım. Bana afiyet olsun. Oo, acısı da geldi güzel. Marul kütür kütür. Of, acısı çok güzel geliyor. Beğendim. Yanında Silivri Arslan ayran var. İsterseniz de Aligö'de şalgam var. Şimdi soslu turşuya yavaş yavaş giriş yapıyorum. Sosu çok güzel. Kütür kütür geliyor bu arada. Eli bulaştırdım ama dürümü bu şekilde yemek istiyorum. Dürümün hem arka kapağına hem ön kapağına kesildi bu. İki kapakta da en son bir çiğ köfte takviyesi oluyor. Kapatıyorlar orayı. Şimdi bu bir dolu dürüm olarak geçiyor. Tandır ekmeğinin içine bol çiğ köfteyi koyuyorlar. Ardından taze mevsim salatası, yani yeşillikleri koyuluyor. Nar ekşisi koyuluyor. Bu şekilde dürüm haline getiriliyor. En sonda bir kendi hazırlıkları bir yağ var. Zeytinyağından hazırlıyorlar. Onunla bu şekilde sosluyorlar. Çok güzel gözüküyor bu da. Bunu da bir tadına bakıyorum. Nar ekşisi şiir gibi. Bak burada da kaşıkta var. Şöyle birazcık göstereyim. Bunu da biraz üzerine ekleyeyim. Tadı çok güzel nar ekşisinin. Sadesi de çok güzel. Dürüm olarak da çok güzel. Ama dürüm aşırı doyurucu. Yani bunu yiyip de doymama şansı yok. Etli çiğ köfteyi özlemişim, bunu fark ettim. Bayağıdır yemiyormuşum. Yani herhalde 3 sene oldu. En son videoda yemiştim. Yani bu kadar iyisini de nerede bulacağım bir daha bilmiyorum. Sadece burada bulabiliyorum. O yüzden bunu yemek için buraya geleceğim gibi gözüküyor. Öğlen 12'de servise başlıyorlar. Akşam 10'a kadar devam ediyorlar. Bu konuda mesela nedense İstanbul'da çok iyi çiğ köfteciler var diyemiyorum. Hiç kimseye tavsiyede bulunamıyorum ama bu en iyilerden bir tanesi. Şu anda onu biliyorum. Hop, elim yağlanmadı. Şimdi çiğ köfte acı. Yani tatlı acı, öyle söyleyeyim. Ama şöyle bir kayık varken gezintiye çıkmadan olmaz. Bir hazırlığımı yapayım. Maydanozumuzdan alayım. Bu tam böyle Diyarbakır usulü. Bunu da gömdüm içine. Bir tane turşu gömeceğim. Turşunun soslusu acayip. Çok lezzetli. Limonu hazırda kesip bekletmiyorlar. Sipariş anında ya masaya servis edecekleri anda o şekilde kesip veriyorlar. Bence önemli detaylardan bir tanesi o. Bunu böyle dürüm şeklinde getirip bu şekilde yemek en makbulü. Oo, çok güzelmiş vallahi. Çok güzel. Etraftan da gelen geçen insanlar çok... Herkes böyle yapıyor bu arada. Görür görmez. Demek ki sürekli gelen insanlar, yani bunun kötü olma şansı yok zaten. Görüntüsünden belli ediyor kendini. Bir de çiğ köfte insanın canını çektiği bir şeylerden bir tanesi. Böyle her zaman değil. Akşam saatinde böyle hafif geçirmişsin günü, yemek yememişsin. Böyle güzel dürüme de sarılmışsa, tandır ekmeğine sarılmışsa da bambaşka oluyor bence. İkisiyle beraber yani sade de yiyebilirsin, dürüm olarak da yiyebilirsin. Bence ikisi de çok muazzam. Buraya bir kere geldikten sonra bir daha kesinlikle tekrar geleceğinize eminim. Çok güzel, çok lezzetli. Ben bunu yiyorum. Adisyonu size aktardıktan sonra videonun kapanışını yapalım. Bizim kurguda Hakan'la Ahmet var.
Geçmiş olsun. Şu anda sipariş veriyorlar kesin. Kurgucular veriyorsa izleyenler daha da verecek bak kesin. Adisyonumuz geldi. Porsiyon etli çiğ köfte 350 lira. Etli bir dolu dürüm 280 lira. Ayranımız var 50 lira. Bunları etsiz olarak aldığınızda etsiz çiğ köftenin porsiyonu 250, bir dolu da 250 gene. Sadece cuma günleri hazırlıyorlar etliyi. Eğer istiyorsanız hafta içi başka bir gün geleceksiniz. Belli bir miktara kadar almanız gerekiyor. Önemli yine bir özellik daha var. Etli çiğ köfte 1 kilo bulgura 1 kilo et olarak hazırlanıyor. Yani hiçbir yerde bu kadar birebir oranda hazırlanan görmedim açıkçası. Bir de soslu turşuyu eğer paket alıp gitmek isterseniz de 70 lira. Burada servis ettiklerinde ücret almıyorlar. Onu özellikle belirtmiş olalım. O yüzden buraya gelip burada yemek, bu keyfi burada yaşamak daha önemli bence. Güzel bir videonun daha sonuna geldik. Bugün Küçükçekmece'de lezzet rehberi yaptık ama baştan sona bence olağanüstüydü. Özellikle ilk duraktan son durağa kadar kesintisiz Küçükçekmece'nin en iyi lokantalarını göstermiş olduk. Daha öncesinde yapmış olduğumuz Küçükçekmece lezzet rehberinde dönercileri göstermiştik. Özellikle sürmene döner muazzamdı. Ama bu bölümde birazcık daha bilinmeyenleri, içinde bir tane de bilineni var mutlaka. Onu İmren'i mutlaka biliyorsunuz ama bunlar yeni adresler, yeni duraklar. Bu restoranlar Küçükçekmece'ye gelmenize sebep olacaktır. Buna eminim. O zaman bu videonun karşılığı olarak güzel bir beğen butonu sizlerden bekliyorum mutlaka. Beğen butonundan sonra çıkan hype butonuna da basarsanız çok mutlu olurum. Bir de tabii ki abone değilseniz bundan sonraki videolardan haberdar olmak için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Ve tabii ki tüm yorumlarınızı okuyorum. Aşağı yorum olarak da Küçükçekmece'den tavsiyeleriniz olursa veya yaşadığınız yerden herhangi bir tavsiye olursa yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta Perşembe saat 19'da yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.